Herkese merhaba, Seslerinizin de kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir Ankara akşamındayız. Bugün Bahçeli Evler 3. Caddedeyiz ve burada biraz yürüyeceğiz. Tekrardan hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar arkadaşlar. Hadi yürüyelim. Hadi yürümeye başlayalım. Evet, bir akşam. Evde biraz sıkıldık ve dışarı çıktık. Evet. Dışarı çıkınca da ne yaptık? Bir de bu cadde Video çektik. çok yürüdüğümüz bir yerde değil. Evet. Bu tarafa fazla yürümedik. Onun Yani için... bilmediğimiz yer sayılır mı? İkisinin şöyle, ortası bence. Aynen. Mevki olarak biliyoruz ama kaldırımların karakteristiği olarak yani tam önümüzde bilmiyoruz. nerede direk var, nerede yok. Hiçbir fikrimiz yok. Ve Evet. karanlık olduğu için ben yine birazcık zorlanıyorum. Peki ışıklandırması nasıl buraların? Işıklandırması iyi. Mesela daha da karanlık olsa. Bak. Düz devam edebilirsiniz. Kusura bakmayın, Sağ olun. pardon. Birine değdi herhalde bastonum. Birine değmiş de oraya bir ara mı giriş mi ne anlamadım. Anlamadım ben de. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Evet, buralarda birçok kafe var. Recep canlı. Sesleri de geliyor zaten. Peki o zaman bugün ben konu açayım böyle. Aç bakalım. Farklı farklı konular. Onları konuşalım. Evet. Bugün biraz sloganları mı konuşsak? Neymiş, slogan mı? Hı hı, slogan. Ne mesela? Engellilikle ilgili çokça söylenen sloganları. Mesela? Şimdi sana soruyorum. Herkes bir engelli aday mıdır? Evet, engelli adaydır. Peki, Peki sana bunun bu konuda anlamı ne? onu ya şöyle, insanlar mesela bize yorum yazarken falan hep şey diyorlar. Hani duyarsız insanlar, Ne diyorsun? duyarsız insanlara kızmak için falan veya duyarlı Sen niye korktun aşkım? Çığlık attı, ben de ödüm koptu. Yani ben de çocuğun seslendiğini şey yaptım da. Hiç yok, yani aniden ses geldi ya. Refleks olarak korktum. Sonradan anladım da. Evet, insanlar devam ediyor. Şimdi insanlar hani duyarlı olduğunu göstermek için veya duyarlılık hareket yapmak için işte biz de Duyarsız engelli adayız. kişilere. Veya işte sen de engelli adaysın, niye öyle yaptın? İşte biz de engelli adayız. Olur mu öyle? Tabii deyip duyarlılığını gösteriyorlar. Evet. Bizim engelli, görme engelliler camiasında da birçok kişi de asla bu söyleme karşı. Yani bir şeylerin sırf engelli adayı olunarak yapılmasına karşılar. Ya tam olarak niye karşılar ben bilmiyorum açıkçası. Sen bu söyleme karşı mısın değil misin? O zaman Ama ben net ol bana. Tamam, ben çok net anlatacağım. Arkadaşlar 3 madde var. Belki de 4, bilmiyorum. Ha. Konuşunca çıkacak ortaya. Şimdi, evet herkes bir engelli adayıdır. Evet. Ben doğuştan görme engelliyim. Benim adaylık düştü. Ha. Niye? Senin- Görme engelliliğin düştü. Başka adayları sürüyor. Ha, diğer engellilik konularında adaylığım sürüyor, evet. Ama görme engelli olma konusunda adaylığım düştü. Ya şimdi bu söylemin kişiyi götürdüğü bir sonuç yok. Şimdi mesela biz çocuk haklarını da savunuyoruz, değil mi? Ya da işte engelli haklarını savunuyoruz. Ya da işte kadın haklarını savunuyoruz. Ama mesela biz bir çocuk haklarını savunurken herkes bir çocuk adayıdır diyebiliyor muyuz? Yani Demiyoruz. birilerinin haklarını savunmak için illa onun adayı olmak gerekir mi? Birincisi bu. İkincisi, yani bu söylemin dediğim gibi hani bu söylemden çıkabilecek bir sonuç yok. Yani sonuç yok derken. Yani insanlar Yani ben de engelli adayıyım veya biz de engelli adayız deyip bir şey yapmamalı mı? yapmamalı değil. Bakış Ya- açısı bu olmamalı. Çünkü şöyle, mesela sizin hayat boyu engelli olmayacağınızın garantisi var. O zaman siz Nasıl var? diyelim ki diyorum, diyelim ki var. varsayım olarak. O zaman biz engelli bireylerin haklarını savunmayacak mıydık? Duyarlı olmayacak mıydık? Ya mesela çocuk haklarında da diyorum ya. Mesela kimse çocuk adayıdır diyemiyoruz. Ama biz yine de çocuklara değer vermek, onların haklarını savunmak, herkesle eşit olduklarını kabul etmek zorundayız. Ya bu bir adaylık meselesi değil aslında. Burası da küçük bir ara. Gidelim ya. Anlamadım, geçebilir miyiz Aşkım burası diye. küçük ara da geçelim. Geçelim bari. Çünkü normalde caddenin arasına girelim. Yani
Tamam, bu birincisi miydi, ikincisi miydi? Aslında üçüncüsüydü. Ha. Peki yani bu konuda bir bitti şey, mi? Yani bir şey savunmak için Evet. onun adayı olmanıza gerek yok arkadaşlar. Ya mesela kadın haklarını da savunurken böyle bir şey diyemeyiz. Yani adaylıktan ziyade şöyle düşünmeliyiz. Hepimiz bireyiz. Farklılıklarımızla, işte benzerliklerimizle. Ve herkes insan olduğu için bence Evet. onların hani farklılıklarından kaynaklanan ya da farklı durumlarından kaynaklanan konularda bu yüzden işte yani Şöyle insanlara arada bir şey sağ sol yapmalıyız. Hani diyorum. insan olmaktan geliyor bence. Yani Yani- insan hakları diyorum aslında. Hani aday olduğumuz için değil yani. Mesela ben başka bir engellinin haklarını o engelli adayı olduğum için değil. Hepimizin eşit olması gerektiğini düşündüğüm için savunurum. Eşitlik de tabii şey bir kavram. Böyle hani maddi eşitlik ve eşitlik var. Hani eşitlik deyince böyle direkt her konuda eşit olamayız da diyebilirsiniz. Bazen farklı eşitlik için farklı şeyler de gerekebilir de neyse. Onları başka bir videoda açarım. Ben bir gün hak temelli yaklaşımı anlatacağım da onun şeylerini şey yapıyorum şimdi. Onun başlangıcı olsun. Tamam, bu konu anlaşıldı yani. Sen o zaman engelli adayız diye yapılan şeyleri tasvip etmiyorsun. Daha doğrusu Ya şöyle, tasvip ediyorsun ama çıkılan noktanın o olmaması gerektiğini Ya düşünüyorsun. mesela bir kişi ben engelli adayım diye de atıyorum işte belediye yetkilisi oraya kendisi de bir engelli olduğu için de sesli ışık koyabilir. Bu güzel bir şey. Kesinlikle kötü değil. Ama bu yaklaşım her zaman geçerli olmaz. Yani bir çocuğun haklarını veya başka bir şey hani bu şekilde savunamazsınız. Bu düşünce çok yeterli gelmez. Peki engel karşılığından düşüneyim. Tüm toplum bir gün görme engelli olacağını düşünerekten hareket eder. Ona göre kaldırımları, işte aklınıza gelen ne varsa düzenleme yaparsa ben ona tamamım ya. Eğer gerçekten onu düşünerek yapıyorlarsa ona da razıyım yani. Benim için sorun yok bu söylemden. Ya tabii önemli olan sonuç. Ama hani bu söylemden ziyade yani şöyle bir söylem daha iyi. İşte herkes eşit olduğu için, eşit haklara sahip olduğu için hakların gereği olarak bunu yapmalıyız demek daha Tabii, doğru. İdeali bu. Acaba Ya 7. caddeye gidilecek yer ara burası mı değil mi? Nereye? Bakar mısınız? 7. caddeye daha ileriden mi döneceğiz? Daha ileride yani. Çok biraz ileriden daha değil gidip mi? ileride sağa. Tamam. Çok değil ama biraz daha ileride. Tamam, o zaman bu ara değil. Sağ olun. Tamam. Şimdi bir de Dur aşkım. bu herkes engelli adaydır olayı biraz daha yardım temelli bir yaklaşımı destekliyor. O yönden yardım temelli yaklaşımın da çeşitli eleştirilen noktaları var. Onları bir ara anlatacağım bir videoda ben mutlaka. Biraz daha böyle sıkıcı gelebilir ama meselenin özü burada yatıyor. O yüzden hani biraz da ben o söylemi çok desteklemiyorum. Peki. Evet. O zaman yeni bir soru sorayım sana. Sor. Sevgi her engeli aşar mı? Sevgi mi? Evet. Yani engellilikle ilgili hani mesela insanlar sevgi her engeli aşar. En büyük engel sevgisizliktir diyorlar. Ya şöyle hani Bu tarafa mı? Teşekkürler. ya oradaki Keşke bu kaldırımda sarı çizgi olsaymış bence. oradaki kastedilen direkt sevgiyle anlamlı olarak bir şey değil aslında. Ön yargısızlık gibi bir şey algılanabilir. Öyle de söylüyor olabilirler. Değilse yani ben seni çok seviyorum. La hiçbir şey hallolmaz yani. Oradaki temel şey hani seni insan olarak seviyorum. İnsan olarak bakarsak her şeyin bir çözümü vardır gibi mi acaba söylüyorlar? Yani bakış açısı ne bilmiyorum. Bir de bence şöyle aşkım. Yani bu tür sloganları atarken aslında çoğu zaman hiçbir şey düşünmeden atıyoruz bence. Hani bu sadece engellilik konusunda değil, belli konularda belli sloganlar oluyor. Ne anlama geldiğini de düşünmüyoruz. Hani o konuda bildiğimiz o slogan varsa atıyoruz gidiyor yani diye düşünüyorum. En büyük engel sevgisizliktir. Sevgi her engeli aşar. Şimdi bunlarla ilgili ben konuşayım mı? Söyleyeceğim bir şey var mı? Ay pardon, çok özür dilerim. Yok, başka bu konuda bir diyeceğim bir şey yok. Şimdi birincisi sevgi her engeli aşmaz. En azından engelli olduğunuzda karşılaştığınız engelleri sevgiyle aşamazsınız. Birileri sizi sevdiği için
Sizin önünüzdeki engelleri kaldırır, yarın bir gün nefret eder, kaldırmaz. Birincisi bu. İkincisi, mesela bakın ben burada gerçekten yürürken zorlanıyorum. Ve bunun, bu benim aldığım keyif, yani daha çok keyifli yürüyebilirdim burada bir kılavuz çizgi olsaydı. Bunu mesela sevgiyle aşamayız. Gerçekten ya, Bunu- Ankara'nın, bu arada araya girdim aşkım. Ankara'nın aslında en iyi yerlerinden, en gelişmiş, en eski yerlerinden biri diyorlar buralara. Evet, ama yok Ama yani. hiçbir düzenleme yok. Ve ben gerçekten zorlandım bugün. Demek ki Karanlıkta da daha çok zorlanıyorum zaten. demek ki Ankara'nın en gelişmiş şeylerinde, engellerinde dolaşmak yok. Benim anladığım bu. Evet, maalesef. Yani Ankara'nın en güzel yerinde ben rahat yürüyemiyorsam, Herkes de aynı düzenlemiyorsa, şekilde keyif alamıyorsa. ama bunu yapan kişiler de engelleri seviyorsa hiçbir anlamı yok yani. Evet, yani Beni istediği sevmesinler. kadar engellileri seviyorum desin. Aynen. İşte sevgi her engeli aşar desin. Bakın aşmadı. Emin olun o kişilere sorsanız engellileri seviyoruz Yani derlerdi. değilse yani kim engelleri niye nefret etsin ki yani? Niye Bir de- kötülesin ki? Şöyle bir şey aşkım, yani neden bir gruptan insanı sırf o grupta diye sevelim? Yani mesela engelli. Engelli olunca niye engellileri seviyoruz diyelim ki? Yani sonuçta tanımadığın engelli yani. Hani insanları siz mesela ne bileyim işte ne olabilir? Mesela mavi gözlüleri severim demek ne kadar Gel aşkım, gel aşkım. mantıksızsa bence Orayı merak ettim. Ne orası? ne bu? Tam şey herhalde, çit mi? Öyledir. Engellileri seviyoruz demek de o kadar mantıksız yani bence. Hani çünkü sevgi öyle oluşmaz yani birini tanırsın. İşte elektriğin uyuşur. Pardon. Ondan sonra Evet, bak orada ortak da bir şey paylaşımda vardı. bulunabilirsin. Seversin ama hiç Sana- tanımadığın birini niye engelli diye seveceğim. Değil mi? Aynen öyle. Bunlar ağaç mı? Ve sevgi de her engeli aşmıyor gördüğünüz gibi. O zaman şunu söyleyeyim. Evet. Başka bir söyleme geçelim. Şimdi burası bir ara mı? Şu an söyleme falan geçmeyelim. Burası bir ara bence. Bence 7. cadde daha da mı ileride acaba? Sorsak mı? Bakar 7. mısınız? caddeye gidebilsek iyi olacak bugün de. Bence 7. cadde daha yukarıda olabilir ya. O zaman ilerleyelim de Dur şu gelenlere sorayım mı? sor. Hocam bakar mısınız? Buyur abi. Bu 7. cadde biraz daha mı yukarıda? Evet abi. Yukarıda değil mi? Evet. Yavaş abi, yavaş abi. Sağ olun. Evet. Yani sarı çizgilerde bazı yerlerde gerçekten işe yarıyor ya. Ya şu an burada olsa çok işe yarardı. Çünkü Bence hatta şöyle bir şey yapalım mı? Heh. Bu videodan sonra ben belediyeye bir dilekçe yazayım. evet. Hatta dilekçemi de topluluk sekmesinden paylaşayım. Heh. Olmazsa mesela göndermek isteyenler de Cimer üzerinden göndersin. Bu şekilde buraya sarı çizgi yaptırmaya çalışalım. Şu caddede sarı çizgi bulunmamaktadır. Evet. İşte bu görme engelli kişilerin hayatını zorlaştırmaktadır gibilerinden bir dilekçe yazayım. Onu topluluk sekmesinden paylaşalım. Destek olmak isteyen arkadaşlar da Cimer üzerinden Ankara Belediyesi'ne, Çankaya'ya mı bağlı burası? Çankaya bağlı galiba. Çankaya'ya bağlı galiba. Yani bizim ev Çankaya'ya bağlı olduğuna göre burası da öyle olabilir. Ya arkadaşlar ben Bence öyle bir şey yapabiliriz. Hoş da olabilir aslında. aynen. Böyle bir fikre olur diyorsanız yorumlara yazın. Yine capcanlı bir müzik sesi. Müziğin olduğu yer. Aynen. Darbi. Canlı müzikmiş. BJK. Ak kim lan? Yine mi bir araya? Aşkım şu anda ne olduğunu anlamadım. Dalplar bir. Gelmemişiz araya maraya. Allah Allah, bu neymiş ya, böyle biz ters mi gittik? Nerede olduğumuzu ben şu an... Yolda mıyız ya? Yo, bence yolda değiliz. Sence? Oradan baksana kaldırımdan. Ya aşkım şöyle,
Hani o kadar dar bir yerdi ki yeni şey oldu. Şurası kaldırım Ha tamam. ama şeyi anlayamadım. Niye o Niye kadar dar? orası daralmış? Bir de gerçekten Arkadaşlar zorlandım. gerçekten buralardan yürümek hakikaten zor ya. Şu an yeni bir konu açacağım ama bir müddet açmayacağım Ya yani. burada açma bence. Şuraları bir atlatalım. Bu arada bu konularla ilgili de görüşlerinizi yazın arkadaşlar. Allah Allah. Buralar ne böyle ya? Neyse arkadaşlar siz yorumlarda artık yazarsanız buraların ne olduğunu. Biz de öğrenmiş oluruz bu vesileyle. Senin o solun kaldırım değil mi? Değil bence, bir şeyin önü gibi sanki. İnsan bulunca şeyi soralım. 7. caddeyi. Bence artık bura olabilir. Buranın şey olabilir. Bu kadar zor yollardan sonra olsun diye mi düşünüyorsun? Şimdi bence bakar mısınız? ne yapsak? Kime sorsak? Aşkım çok gitme ya, kaldırımdan inmeyelim. Gel bakayım bir. Şurası kaldırım zaten de. Bak ses duyamadım. Ne? Sesi duyamadım. Şurada araba mı var, ne var şurası? Aşkım birincisi şurada dediği şeyin nerede olduğunu bilmiyorum. Orada İkincisi bir ne şey. olduğunu da bilmiyorum. İyi akşamlar. 7. cadde nerede? Bizde. Daha devam ediyoruz değil mi direkt? Buradan yok, sağa döneceksin. Sağ mı? Evet. Karşı Karşıya geçebilir misin? geçirseniz iyi olur ya. Olur. Aynen şu an geçelim. Çok sağ olun. Diğer karşıya döneceğim. Olur. Şimdi bir daha sol yapalım karşıya. Sol yap sen. Evet. Bir dakika. Tamam. Hop ben. Geçebilir misin? Buradan bir daha karşıya geçmeyeceksiniz. Dümdüz yürüyüp sola döneceksiniz. Dümdüz Böyle yürüyüp 300 sol. metre sonra sola. Çok teşekkür Sonra ederiz. 7. caddede miyiz? Hiçbir yere Tamam. sarkma. Çok sağ olun. Tamam, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Daha düzgün bir kaldırım bulduk sanırım. Kaldırım mı ya burası? Kaldırım Onu da ben- anlamadım. Yok, kaldırım ya. Gözleme kokuları alın. Böyle gelen şeyleri söylüyorum mesela. Hani Böyle şey kafamı da olsun. kaldırayım da arada. İnsanlar da böyle doğru mu ne algılıyoruz falan anlasınlar diye böyle. Şunun kokusu geldi, şöyle bir ses geldi, şöyle oldu, böyle oldu. Hava böyleymiş falan. Bütün duyularla ne algıladığım ne varsa böyle arada söyleyeceğim size. Her zaman değil de. 7. caddeyi bulacağız galiba yalnız. 7. caddeyi bulduk sayılır da. Arkadaşlar biz bu arada evden hiç çıkıp 7. caddeye gitmedik. O yüzden yolu bilmiyoruz. Hatta bu yoldan hiç şu an yürümedik. İlk defa yürüyoruz. Ya şöyle arkadaşlar hani çekim başlamadan önce aradım. O tarif etti hani şöyle yapabilirsiniz diye. Tabii hiç yürümeyince nereden kaç ara geçtik, nereden ne oldu? Onlar 2-3 defa gidince otomatikleşecek şeyler. Aynen. İlk olduğu için. O dar yerleri geçtikten sonra dönmemiz gerekiyormuş. Mesela onu öğrendik şu an. Ya işte orası da tam ne olduğunu anlamadık. Biz mi kendimizi daralttık? Bence gerçekten dardı ama ya da bir şeyler mi koymuşlardı, neden dardı? Eskiden Arkadaşlar- olsa bunları hiç öğrenemezdik, farkında mısın? Aynen. Ya bir de şöyle oluyor. Hani arkadaşlar önce de kafamı çarp dedim mesela. Onda da şey oldu. Yani Kafayı kırıyorduk diye bir Aynen. video var bizim kanalda arkadaşlar, izleyin. Aynen. Ya ama yani kafanı çarpmışsın da Burası neyse sen olabilir mi? anlat da. Hani bu tür şeylerde şey oluyor genelde. Hani acaba ben mi yanlış yaptım da Yola mı çıktık? öyle oldu falan. Daha var herhalde ya. Çünkü Önce bir sorsak mı? ya benim tahminime oraya çıkmış olsak şöyle daha Canlı mı hareketli olur? bir yer olur. Aynen. Daha gelmedik bence. Yine de Hani suçu sorsak iyi olur. ister istemez kendimizde buluyoruz. Kafa videosuyla ilgili ne diyecektin, kafayı çarpmayla ilgili? Ha işte onu diyorum aşkım. Daha çok acaba ben mi hata yaptım falan diye düşünüyorum. Aynı şeyde de. Ama işin kötüsü her seferinde dış kaynaklı bir hata olmuş oluyor. Bu da. Gönül ister ki
Gönül ister ki hiç hata olmasın. Aynen. Yani bizden kaynaklı da olmasın aşkım. Ama o video bence şey ya. Ne? Şöyle bakıyorum. Orada Ya orada bir de şöyle anlatıyorum hani. Arkadaşlar bende mi falan diyorsun. o videonun hikayesi de şöyle, short kısmında var. Aslında biz onun uzunluğunu koymadık. Şimdi biz bu kamerayı aldık. Yine. İşte kamera denemeleri yapıyoruz. Hani açısı doğru mu? Ne bileyim işte ses geliyor mu? Kamerayı kullanabiliyor muyum? İşte nasıl kullanmalıyım? Bunun için dedim ki ben bir sabah deneme yapayım. Burası olabilir. Evet, beklediğin canlılık bence burada var. Aynen. Şimdi soralım ne olur ne olmaz. Bakar mısınız? Şu anda 7. caddede miyiz? 7. cadde mi burası? 7. caddenin başındasın. Çok teşekkür Tamam. ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Gayet güzel. Bulduk, yaşasın. Aynen. Şimdi o olayı anlatıyorum tekrar. Anlat İşte bakalım. denemeler yapıyorum ben. Şöyle bir de sağa sola döneyim. 7. cadde. Denemeler yapıyorum arkadaşlar. Bir sabah taktım şeyi, iş yerine giderken bir çekim yapayım dedim. Karşıdan karşıya geçerken dedim ki hani o gördüğünüz 3. cadde burası dedim hani tek yön. Onun için dedim rahat bir şekilde karşıya geçiyorum. Ama burası tabii Türkiye, belli olmaz. Her an Ay, bir çok başka özür bir dilerim. engel Kusura çıkabilir sözüm cümlesinin ortasındayken küt diye bir yere vurdum. Tam da engel çıkabilir diyordun değil mi? Ya aslında? tam da o işte böyle dikkat etmek lazım falan cümlesinin ortasında vurdum. Oradan şeymiş, Bu ne acaba? durak olabilir, olmayabilirdi. Bence durak. Orada tam bir tane kaldırıma araba park etmiş, yük boşaltıyormuş galiba. Onun da aynasına vurmuşum. Bastonu düşürdüm. Ne oldu? Bastonu düşürdüm. Neyi? Bastonu düşürdüm. Burada. Heh, çok sağ olun. Önemli değil. Bastonu niye düşürdün? Aşkım bastonu engele taktı. Ben de kevşek tutmuşum. Öyle bir... Ama o Lan videodaki ben yani böyle birkaç kere izleyip güldüm yani. Allah'tan Peki- zaten ciddi bir şey olmadı Peki da. neden güldün? Ya böyle çarpıyorsun, tamam mı? Sanki böyle çok doğal bir olaymış gibi. Ya bir de tam öncesinde işte şey diyorsun ya, engel çıkabilir, sonra küt diye bir ses geliyor ama o çarpma sesi yani geliyor yani. Ya resmen. orada işte şey oldu. Efendim? Sonra? Orada şey oldu. Hani kamerada kullanıyorum ya. Evet. İşte başımı taktım. Bir taraf ona odaklanırken bir taraf yola odaklanmadım. Herhalde ben dedim yola odaklanamadım. Kameraya falan düşünürken. Onun için gittim başka bir yere döndüm falan. Suç bende diye odaklandım. Ama Ben yani dedim saçma- kafanı çarpıyorsun, tamam mı? Evet, kafayı vurduk. İşte mesela ki her gün kafayı vuruyorsun. Çok komikti yani böyle. O böyle doğal, hani farklı bir tepkiydi. Bayağı güldüm yani. Yani öyle olunca Ben sizi geçireyim mi? çok iyi Çok olur. iyi olur. Burada da ağaç var. Şöyle gelin. Şurası biraz dar geçeceksiniz. Ben seni kullanırım. Çok teşekkür ederiz. Önünüzde Gel sağdan aşkım. giderseniz bir tane engel ağaç var. Önünüzde var. Tamam. Peki karşıdaki kaldırım daha mı rahat? Ya karşıda biraz ışık. Aynen. Ha, Tamam. tamam. Işık ya. Tamam çok Giderseniz ağaçlar var yani. çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar burası 7. cadde. Ankara'daki herkes 7. caddeyi bilir. 7. caddede kaldırımlar gördüğünüz gibi böyle. Bir de şöyle bir başlayalım. İkimiz yürüyoruz ya. Cadde zaten dar, dar artıyor. Evet, Karşıdan birkaç insanlar- kişiye de çarptım yani Aynen şey olabilir. bugün. Evet. Neyse zaten başka anlatacağımız bir şey yoksa bu çekimimi Aşkım neden yok sayıyorsun beni? Aşkım seni yok saymak ne mümkün. Başıma gelecekleri düşünerekten hemen düzelttim farkındaysanız. Arkadaşlar bu hep geçmiş videolara atıfta bulunuyoruz. Bir videoya daha atıfta bulunayım. Ondan sonra kapatabiliriz. Evet, bulun bakalım. Bu şey videomuz vardı. Görme engelliler metoda nasıl buluşur mu? Neydi o? Görme engelliler Dur, dışarıda şuraya birbirini gidelim. nasıl bulur ve nasıl telefon kullanır? Kullanır diye bir videomuz vardı. Hatta o videomuz bayağı Instagram'da falan dolandı. İşte Yayıldı yani. Ayşe'ye sürprizim var. Millet de gerçekten sürpriz zannetmiş onu bu arada. Niye? Yani hani sürpriz derken sürpriz yaptığını düşünmüşler. Ha, işte şey en sonunda da diyor işte
Ayşe bu başka körüm var burada falan diye bir bölüm vardı. O videodan bahsediyorum. Evet. Şimdi ben orada beklerken şey olmadı. Birisi geldi dedi ki birini mi bekliyor dedi. Ha yardımcı olayım mı bir şey dedi. Yardımcı olayım mı demiştim. Ha bir şey dedi ama tam hatırlamıyorum. Ben dedim ki ya yok dedim. Burada bir arkadaşı bekliyorum dedim. Arkadaşım. Bu da şimdi Tabii çekimimi bitireyim. arkadaş da Ayşe'ydi. Tabii Ayşe sen bana nasıl arkadaş dersin diye. Hiçbir şey demedim yalnız. Hiçbir şey demedin mi? Gerçekten ne bir trip attım. Sadece güldüm ve geçtim. Güldün ve geçtin İnanmayın. mi? Aşkım doğruları söyle ya. Allah aşkına korkutuyorsun Arkadaşlar bilmiyorum. Yani kaç tane arkadaşlar da mesaj attı. Yani bir arkadaş bekliyorum dediğin için ne bedeller ödedin diye. Çok sorun oldu. beni. Valla ben şu an şoklardayım ve susuyorum. Şoklarda mısın? Ya aşkım arkadaşlar bana mı inanıyorsunuz Recep mi yani? Sizce öyle bir şey yapmış olabilir miyim? Yani onun için her kelimeme çok dikkat etmeye çalışıyorum ama işte. Ya aşkım şaka yaptığını söyle de insanlar ciddiye almasın yani. Aşkım şöyle bir şey var. Arkadaşlar tabii Dedin şaka mi hiçbir ama her şey? şakanın arkasında yatan ne kadar gerçek varsa o kadar gerçek var bunun altında da. Tabii ki güzel anılar bunlar değil mi aşkım? Tabii. Yani onun için şeyler yani hani bunlar sorulacak şeyler değil. Yani güzel şaka olarak kalıyor bunlar. Tabii ki sorun olan şeyler değil. Evet aşkım. Söz sende. Neden? Kapatabiliriz artık. Videomuzu sonlandırabiliriz. Bugünkü kapanışı sen yap. Aşkım geçen de ben yaptım. Ben yapınca güzel olmuyor. Niye ya? Güzel oluyor gayet. Ya sen arkadaşlar geçen dedim ki Ayşe'ye. Ya sen bu abone işini falan konuşalım bir konuştuk falan. Ayşe diyor ki bana ya diyor çok konuşuyoruz diyor. Ben sevmiyorum öyle diyor. Ama ben dedim ki aşkım tüm kanalların herkesin konuştuğu bir şey bu aboneyi insanlar hatırlatma. yapıyor da böyle her videoda arkadaşlar niye abone olmuyorsunuz, abone olun falan. Aşkım Hani böyle deyince abone mi oluyor insanlar? Cübbeli Ahmet Hoca cemaate kızdı be. Sen ne diyorsun? öyle tabii öyle videosu vardı. Nasıl yani? İşte siz abone olmuyorsunuz bir şeyler diyordu. Tövbe tövbe. Tövbeler olsun. Yani sen bu işi hafife alma. Neyse burada kapatalım Ama artık. bir şey diyeceğim yani abone olalım deyince sanki hani insanlar abone değilken abone olmuyordur ki bence. Nasıl yani? Yani ne bileyim mesela Ya aşkım destek şöyle- olmak isteyen zaten abone olur yani. Ama insan unutuyor. Biz Böyle şey. yalnız geçmemiz gerekiyor galiba. Yok geçmeyelim bizim ya için. artık. Dur. Ama bizim için durmuştu o Yok, yok. bence ve o yüzden Yok, bastı. böyle duralım. Hani şöyle insanların aklına gelmeyebilir. Hani senin de olmuş yaşanmışsındır. Ya bak neden böyle diyorlar deyip düşünebilirler. Zaten arkadaşlar şöyle bir şey var. Abone olma Eyvah. kısmı ücretsiz. Şöyle sağda sola da döneyim aşkım. Artık. Abone olması tamamen ücretsiz olan bir şey. Onun dışında Bak yine abonelik konusundan çıkamıyorsun. ya işte bunlar önemli. Onun dışında da arkadaşlar beğenirseniz, yorum yaparsanız da zaten Ya güzel tabii bir ki bunlar etkileşim bizi, oluyor. Yani motive ediyor Açın arkadaşlar. şu an caddeyi falan gösteriyorum. Bak, Haberin olsun. abone olmanız o yüzden çok önemli gerçekten. Evet. Hani ben tamam bu konuyu sürekli konuşmayı sevmiyorum ama mutlu ediyor yani böyle ben açıkçası her böyle uygulamayı açtığımda kaç abone Şu var anda diye Ayşe. bakıyorum. Tabii canım. Onun için arkadaşlar kendinize iyi bakın. Gördüklerinizi bize anlatmaya devam edin. Gördüklerinizi hakaret etmeden anlatırsanız da bunu da her seferinde vurguluyorum. Çünkü gerçekten hani zor durumda kalıyoruz. Aşkım bu videoda bize kızacaklar merak Neden? etme. Çünkü birkaç kişiye çarptık. Aşkım. O yüzden kimseye bir şey deneyeceğini sanmıyorum. Aşkım yapacak bir şey yok. Onun için hani ya şöyle gördük kişilere kızmayalım arkadaşlar. Bu kanalımızın amacı farkındalık. Bize de kızmayın arkadaşlar. Bize de Bilerek kızmayın. çarpmadık. Yani herkes farkındalık oluştukça bazı sorunlar hallolacak yani. Bu arada Her şey 7. geçecek mi? Yok sağ olun. Çok sağ olun. Onun için Bu arada 7. cadde hakkındaki beğendiniz mi? Düşüncelerinizi de yazın bize. çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları Evet. beğenmeyi, bizi çevrenize önermeyi ve bildirim zilini... bildirim zili de çok önemli. Bakın Evet. mesela sürekli abonelikten bahsediyoruz ama bildirimleri açarsanız videolarımızdan haberdar olursunuz. Bildirimlerle videolarımızdan haberdar olan kişi sayısı çok azmış. Lütfen videolarla ilgili bildirimleri açın. Yeni videolarımız gelince izleyin. Şimdi aşkım ben şöyle bir 360 derece bir döneyim. Artık manzara Tamam, var en mı son yok mu? bana gelince Evet. bitir. Şöyle. Ses ver. Ne? Tamam arkadaşlar. İyi akşamlar. Evet, Kendinize iyi iyi bakın. akşamlar.